Bu yük benim şu ana kadarki aldığım en değerli, en pahalı, en güzel yük. Bak mesela şu tarafta buz nasıl parlıyor. İnanılmaz bir buz parlaması var yerde. Bayağı yine karlı ve buzlu yollar başladı. Şu anda görebildiğiniz gibi gerçekten etraf inanılmaz karlı ve don yapmış şekilde. Efsane rüzgar var. Ya bir yandan rüzgar, bir yandan mesela bir anda sizi böyle yoldan atacakmış gibi oluyor yani. İnanılmaz bir rüzgar var. Kaliforniya'ya getirmiş olduğumuz ilk yükümüzün fiyatı tamı tamına Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra YouTube videosuyla karşınızdayım. Hala sesim çok kötü. İnanılmaz hastaydım dostlarım. Bu yüzden video çekemiyordum. Ama şimdi size video çekme kararı aldım artık. Çünkü çekme nereye kadar arkadaşlar? Yani yanlış anlamayın. Video çekme nereye kadar? Dostlarım gerçekten YouTube'a video çekmeyi 2 haftada hemen çok özledim. Hala sesim çok kötü. Şu an zaten anlıyor olabilirsiniz gayet. Şu anda neredeyim? Chicago yakınlarındayım. Illinois eyaleti içerisindeyim. Arkamda tırımı görüyorsunuz. Bir restoreye geldim, park ettim. Bakın böyle bir restoreye, her yer bembeyaz, kar içerisinde arkadaşlar. Bayağı bu arada kar yağdı. Bakın kolum buraya kadar böyle elim giriyor. Şu kadar kar var arkadaşlar. Dostlarım uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Özellikle Vegas'ta tatil yaptım. Vegas'ta tatilden sonra hastalandım. Bunların bütün detaylarını sizlere içeriye geçince anlatacağım. Dostlarım tırın içi birazcık dağınık. Daha hastalığımdan sonra kendime gelemedim bile. Bismillah diyelim o zaman. Yavaştan yola çıkalım arkadaşlar. Çünkü gideceğimiz yolu size söyleyeyim şimdiden. 31 saat 29 dakika ama bu çok sürecek arkadaşlar. 2149 mile'ımız kaldı. Ben toplamda 2500 mile'dan 2140'a kadar çektim. Şimdi yavaştan artık yola koyulma zamanı. Gördüğünüz gibi her yer kar, buz, kış kıyamet. Artık karlı havada da sürmeye alıştım diyebiliriz. Ama tabi hala riski çok yüksek. Kayıyor çünkü dostlarım çok fazla. Özellikle mesela dün gece çok zorlandım. Yoğun kar yağış altında. Şimdi kar yağmıyor mesela şu an iyi. Ama kar yağmaya başladığında o kadar çok etki yapıyor ki yollar çok hızlı değişebiliyor. Mesela ne oluyor? Onu söyleyeyim. Yola biriken kar fren yaptığınızda durmanızı inanılmaz şekilde güçleştiriyor. Bir ara truck stop'ta durup camları da güzel bir yıkamam lazım bu arada. Kaliforniya'ya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Dostlarım görüşemiyoruz. 2 haftadır bir Vegas tatili yaptık. Tatil bana hiç yaramadı ya. Arkadaşlar tatilden sonra öyle bir hastalandım ki ortalıkta grip mi varmış, salgın mı varmış, bu nasıl bir hastalıkmış. Ben uzun zaman sonra ilk defa bu kadar hastalandığımı hatırlıyorum. En son Massachusetts'te Cape Cod bölgesinde Covid olmuştum ve çok kötüydü benim için yine o hastalıkta. Ama abi bu inanılmaz kötüydü yani. Çok kötü bir hastalıktı benim için. Bir yandan da arkamda yükle yakalandım. Çalışıyordum zaten. Ve buna istinaden mecbur çekip dinlenmem gerekti. İstirahat etmem gerekti arkadaşlar. Şunu anladım. Maalesef Amerika'da kimseniz yok. Hastayken bile tek başınızasınız. Arkadaşlar hastalanınca Amerika'da bir kez daha tek başıma olduğumu, yalnız olduğumu hissettim. Gerçekten burada size bir ilaç verebilecek, bir çorba kaynatacak kimseniz yok. Anneniz yok. Babanız yok. Kötü bir durum. Ayağa kalkalı 3-4 gün oldu ama hala sesim düzelmedi. Sesim az düzelir gibi olunca hemen video çekmeye başladım ama yine de maalesef hissettiriyor gördüğünüz gibi. Umarım en kısa zamanda düzelir. Özellikle Reels videosu çekerken çekemiyorum Reels videolarını şu ara. Ama sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde 150.000 takipçi olduk Instagram'da. Lütfen Instagram'dan hala takip etmeyen varsa takip etsin. Buradan da kanala abone olmayan varsa kanala abone olsun. Gerçekten şu hastalıkta, sağlıkta sözü resmen sizler için var. Hastalıkta, sağlıkta sizler için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet, bu da bir veda konuşması gibiydi ama umarım öyle bir şey olmaz. Şimdi dostlarım ben bu yükü yaklaşık 2 günde falan teslim ettiğimi, 3 günde teslim ettiğimi düşünürsem ortalama 2500 mile yol gideceğim. Sizce bu yükten ne kadar para kazanabilirim? Ama gerçekten bu yükten o kadar güzel bir para kazanıyorum ki bunu videonun sonunda sizlere söyleyeceğim. Siz şimdi videoyu durdur ve yorum yap. Sizce 2500 mile Kaliforniya'ya gidiyorum. Bu yük ne kadar olabilir? Kaç para kazanıyor olabilirim sadece bu yükten? Bir yorum yap, tahmin et. Doğru tahmin eden arkadaşları tebrik ederim diyeceğim. Ne diyeyim yani? Sanırım Kaliforniya'daki yangın, biliyorsunuz Los Angeles'ta çok büyük bir yangın var. Kaliforniya'ya girmek bu yüzden sıkıntılı olabilir ve olduğum bölgede karlı, buzlu
olduğu için düşünüyorum ki yük buradan giderken pahalı ve orada da yangın bölgesi olduğu için rate'ler galiba yüksek. Çünkü bu yükün fiyatı öyle bir para yapıyor ki tek seferde bir haftayı bile kurtarabiliyoruz. Size en büyük ipucu bu olsun. Günaydın arkadaşlar. Şu anda böyle bir restoranın girişinde uyuyorum. Ne olmuş? Camlar, mamlar su akmış böyle. Ben buraya dün çok zor girdim. Böyle bir arkam doluydu. Yer yoktu girmek için. Bayağı zorlandım ama paralel park yapmıştım yani açıkçası. Paralel park biraz daha zor dostlarım. Şimdi ufaktan çayımızı demleyelim veya kahvemizi koyalım. Kararsızım hangisini yapsam. Ve yumurta haşlayacağım. Bunların hepsini yapalım arkadaşlar. Aslında uyanır uyanmaz kahvaltı yapmayı bıraktım normalde. Ama şimdi buradan da çıkarsam bir daha nerede duracağım da, nerede yapacağım da, yani o da var. Buzlanma nedeniyle ben çektim buraya zaten, hani daha fazla sürmek istemedim. Bu arada bayağı yani kullandım. Ne kadar yolumuz kaldı size onu söyleyeyim. Bakın yaklaşık olarak 1000 mile gelmişim arkadaşlar. 1000 mile sürerek zaten dinlenmişim yani. Bence gayet normal olması gereken. O zaman hadi gelin kahvaltıya geçelim. Hemen şuradan yumurta makinemizi alalım. Yumurtalarımızı koyalım. Şurada 4 adet bir yumurtam var. Umarım patlamazlar. Evet, yumurtalarımızı haşlayabilmek için buraya su koyuyoruz arkadaşlar. Hemen zaten çalışmaya başlamış. Su koymadan çalıştırmayın, makineye yakarsınız. Evet, yumurtalarımız şu an haşlanıyor. Bakın burada tuşu var bunun. Buna basıyorsunuz, böyle haşlanıyor. Sonra buradan tabağımızı alalım bir tane. Bir tabak daha alalım. Evet, avokadomuz gelsin. Sonra marulumuz gelsin. Yani biliyorsunuz ben marulsuz kahvaltı, öğle yemeği, ondan sonra akşam yemeği, ara öğün yiyemiyorum abi. Abi marul candır ya. Yani marul olacak. Bak hemen mesela bu kadar kaldı. Bunun hemen stoklayacağım hemen devamını. Marul olmak zorunda arkadaşlar. Marulsuz hayat boş beleş hayata benzer. Şöyle bir tane cream cheese'im var. Bunun kapağı nereye gitmiş ya? Bu kendinden soğanlı. Yani böyle yeşil soğan var ya, ondan arkadaşlar. Bu da bayağı sarıyor bu arada. Deneyebilirsiniz. Markası da şöyle bir şey. Güzel yani bayağı böyle. Ondan sonra ekmeğimiz var ama şu ekmeği kullanacağım önce. Arkadaşlar ekmek almış bana bu arada. Geçen arkadaşlarım beni ziyarete gelmişti tıra ve ekmek almışlar. Bir tane de şu ekmeği yiyeceğim. Normalde ekmek tüketmiyorum ama artık bunlara yazık olmasın abi. Sonra ne yapıyoruz? Ya kahve yapacağız ya çay yapacağız. Çay yapmak istiyorum. Evet, kahve makinemizi aldık. İlk defa bunda şöyle bir şey deneyeceğim. Acaba kahve makinesinde çay yapsam nasıl olur? Amacımız suyu ısıtmak sadece. Ya kettle var da kettle'la falan şimdi kim uğraşacak? Çünkü birazdan giderken kahve de içeceğim. Burada hangi çaylarımız varmış bir onlara bakalım. Abi breakfast tea var. Evet, zaten büyük ihtimal bunu içerim. O zaman biz breakfast tea içelim ki dostlarım, bardağımızı alalım. Evet, bildiğimiz bizim Lipton'un çayı arkadaşlar yani açıkçası işte. Şimdi buna şöyle bir şey yapacağız. Bunu kapatacağız. Kapattık. Kapatınca bu zaten çalışma haznesi çalışıyor. Bunun içine su koyacağız. Kısa süre içerisinde de yani pot koymadığımız için kahveymiş gibi çayımız gelecek. Bakalım öyle olacak mı? Evet, şimdilik kahvaltımız böyle. Evet, şu an şey çalışıyor lan. Tırın APU sistemi çalışıyor arkadaşlar şu an. Yani şunu kapatalım. Isıtma sistemi çalışıyor. Şu an çok da ihtiyacım yok. Yanıyorum açıkçası biraz da. Sistem bu şekil dostlar. Şöyle bir kahvaltı yapacağız. Hemen avokadomuzu da keselim. Ya avokado Türkiye'de yaşarken çok fazla tükettiğim bir besin değildi. Ama Amerika'ya geldikten sonra avokadoyu o kadar çok sevdim ki yani. Ve avokado olmadan artık önceden her gün yiyordum. Artık hani 2 günde bir falan yiyorum yani. Çünkü çok sağlıklı bir yağ. İnanılmaz sağlıklı bir yağ yani. Her erkeğin bence yemesi gerekiyor. Hatta insanın ya. Ya erkeklerin asıl zeytinyağı yemesi lazım. Hem testosteron artırıyor hem de erkeklerin testislerini büyütüyor. Yani testis büyümesi demek zaten testosteron artması demektir bir nevi de. O yüzden dostlar zeytinyağı ve sağlıklı yağlar yiyin yani. Gidip de Nutella yemeyin ama. Yani erkek olan adam Nutella yemez. Oğlum erkekliğiniz biter. Yarın bir gün çocuğunuz olmaz anasını satayım. Şöyle güzel bir kahvaltı. Bu kahvaltıda yararlı olmayan tek besin bu arkadaşlar. Ekmek. Onu da valla çöpe gitmesin yani. Hani biliyorsunuz biz Konyalıyız abi. Bizim ailede şey var ya, çöpe gitmesin, yazık olmasın. Nasıl atacaksın şimdi bu ekmeği? O kadar aç insan var Afrika'da, orada burada. Güzel bir kahvaltı yapacağız şimdi yani. Çöpe atmaya gerek yok o yüzden. Çok boş yaptın diyeceksiniz biliyorum ama doğrular bunlar arkadaşlar. Evet, bu arada dediğim gibi sistem çalıştı. Şu anda çayımız oluyor gibi inşallah. Sıkıntısız. Makineyi de burada bırakacağım çünkü yolda giderken kahvede
de yapacağız daha. Ekmeğimizin de şöyle arasını açalım. Bunun arasına yumurta koymayı düşünüyorum. Uzun zamandır yumurta haşlaması yemiyorum. Şöyle hastalıktan önceki süreçte zaten Vegas'taydım. Vegas'ta yemek nasip olmadı. Yumurta falan yemedim yani. Ama buradayken artık yeriz. Ekmek de çok güzel. Poğaça gibi yemin ediyorum ya. Bildiğiniz poğaça. Hatta bunun ucundan şöyle kopartıp şöyle bundan bir yemek istiyorum abi. Ay maşallah. Şöyle bir şey. 10 numara. Abi 10 numara mal. Abi 10 numara mal. Evet, çayımız geldi. Evet, avokadolarımızı çıkaralım. Şöyle abi. Ya avokado gerçekten çok güzel ya. Yumurtayla o kadar çok güzel örtüşüyor ki arkadaşlar. 1 gramının bile çöpe gitmesine kıyamıyorum avokado yerken. Evet dostlar, olay budur. Yumurtalar bakın haşlanıyor. Çay demlendi. Ben çocukken çok yumurta yiyemiyordum. Bir anım var, onu anlatayım size. Ben bir motor ustasının yanında çalışıyordum. Sözde usta. Motorcu, yani ben motorcu çırağıydım galiba. Aynen, çırak diyebiliriz. Çıraklık yapıyordum. Çok küçüktüm arkadaşlar. Ve işte onun yanında çalıştığım için tabii onun bana her gün yemek ve kahvaltı getirme zorunluluğu var sonuç olarak. Kaç yaşındayım bu arada? Ya 12 yaşındayım ya 13 yaşındayım arkadaşlar. O civarda bir şey. Çok değilim yani. Belki de 11 yaşındayım. 3 aylarda böyle yaz aylarında falan çalışıyorum işte. Ya dostlar, o zaman bu adamın bir de küçük bebesi vardı. Bu bebeği de yaklaşık 2,5-3 yaşındaydı. Yumurtanın bütün böyle yumurtaları haşlıyorlardı. Sarılarını alıp beyazlarını bana biraz da işte azıcık sarı koyup içine böyle ekmeğin arasına koyup her gün getiriyorlardı. Ya bende şöyle bir özellik var. Bu yumurtayı başkası soyduğu zaman yiyemiyorum. Yani yiyemem yani. Hani çok kötü geliyor bana böyle tadı, kokusu, bilmiyorum. Ben başkasının soyduğu hiçbir elmayı, sebzeyi, meyveyi, yumurtayı yiyemiyorum arkadaşlar. Kendim soyacağım, kendim yapacağım, kendim yiyeceğim yani. Piki değilim, her şeyi yerim. Her şeyin tadına bakarım. Asla böyle ya onu yemem, bunu yemem demem. Yani böyle bir hijyen olayı var yani. Başkasının soyduğunu yiyemiyorum. Neyse, konuya dönelim. Bu adam yumurtanın bu şekilde ekmeğin arasına doldurup bana getiriyordu. Al ye diyordu. Ya ben bir kere yedim böyle ve o günden sonra midem bulandı ve daha sonradan travma oluştu bende. Adam ama her gün, her Allah'ın günü bana ekmek arası yumurta getiriyor. Ya artık yeter yani. Yeter yani. Her gün, her Allah'ın günü ekmek arası yumurta. Abicim sal artık ya. Ondan sonra para vermemek için yani hani dışarıya. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Ben yumurtalı ekmeği yemiyordum. Hep böyle bir yerlere saklıyordum, atıyordum bir yerlere yani böyle. O gidiyordu, içeriye bırakıp gidiyordu böyle. Ben onu alıyordum, çöpe atıyordum. Ne yapabilirim abi yani, yemiyorum. Adam da bana adam akıllı bir yemek de getirmiyor. Yani böyle bir olay vardı yani dostlar. Dostlar, kahvaltım böyle. Size göstereyim. İşte marulum, avokadom, 4 tane yumurtam, ekmeğim, çayım ve şöyle bir krem peynirim var. Ve birazdan hemen kahvaltıyı yapıp hemen yola çıkacağız. Şu anda yola çıkmış bulunuyorum arkadaşlar. Hafiften yavaş yavaş, daha doğrusu çıkıyoruz Yenice'ye. Yine görmüş olduğunuz gibi tarlalar, dümdüz ovalar geldi çattı. Yani klasik Amerika dostlarım işte. Bakalım, şu ana kadar yolculukla alakalı hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. İnşallah bundan sonrasında da yaşamayız. Yolları görebiliyorsunuz şu an aslında. Yani bak mesela şu tarafta buz nasıl parlıyor. İnanılmaz bir buz parlaması var yerde. Yani gerçekten şu an tehlikeli olduğunu anladım mesela biraz daha yolun. Evet, gerçekten şu an buzlanmayı görebilirsiniz. Buradan bana parlıyor ama benim önümdeki yer parlamıyor. Şurada gizli buzlanma var şu an. Ama buradakini göremiyorum. Çünkü buradaki parlamıyor şu anda. Benim şu anda takipçilerim arasında bana gelmek istediğini söyleyen, Amerika'da tırcılık hayali olduğunu söyleyen, yani hayalleriyle yaşayan bir sürü insan var. Bir sürü takipçim yazıyor. Şimdi dostlarım, Amerika'da tırcılık yapmak bir hayal mi? Bana göre hayal değil. Ama bakın nasıl değişiyor. Mesela o arkadaşımıza göre hayal. Evet, bana göre de hayal. Mesela futbolcu olmaktı, ne bileyim pilot olmaktı. Hayaller değişiyor ama her zaman içimizde bir uhdede kalıyor. Fakat önemli olan ne biliyor musunuz? O hayalleri kendi içinizde değiştirmeyin. O adam Amerika'da tırcılık hayali kuruyor. Evet kardeşim, yapabilirsin. Neden yapamayasın? Yaparsın. İşte Amerika'da tırcılık, ya işte bro sen çömez misin? Bro sen işte vizyonsuz musun? Ya abicim, Türkiye'de yani asla bunu sadece kıyaslama olarak değil, hani şu anda örnek veriyorum arkadaşlar. Çöpçülük yapmak, tuvalet temizleyiciliği yapmak, kamyonculuk yapmak, tırcılık yapmak, sanayide çalışmak, işte motorcu ustası olmak, restoranda garsonluk yapmak. Arkadaşlar bunların hepsi birer meslek değil mi? Mesela benim tırcılık yaparken utanan arkadaşlarım var. Yani tırcılık yapıyorum diye. Ya neden abi? Hani neden utanıyorsunuz ya? Hani bu bizim mesleğimiz değil mi abi? Şu an bizi Allah yani bize buradan para kazandırmıyor mu? Çalışmıyor muyuz? Risk almıyor muyuz? Ölme riskimiz yok mu? Ne bileyim, kaza yapma riskimiz yok mu? Yani ben çocukken de babam benim
duvar boyası, duvar kağıtları böyle işte arkadaşlar inşaat işleri yapardı. Ben çocukken de gider onun yanında çalışır. Üstüm başım pislik, alçı boya. Yani hiç utanmazdım yani. Hiç bir sürü iş yaptım bu zamana kadar. 30 farklı iş yaptım. Hiçbir zaman utanmadım yaptığım işlerden. Mesela ben şu an tırcılık yapıyorum diye Amerika'da utanan arkadaşlarım var. Adam yani asla kimseye söylemiyor tırda çalıştığını. Böyle bir saçmalık olamaz arkadaşlar. Ben böyle bir yani düşünceye sahip değilim. O yüzden de sizlere diyorum ki yaptığınız meslekten utanmayın. Yaptığınız meslekten asla gocunmayın. Inspection noktasındayım şu anda ve buraya inip arkadaşlar paperwork'lerinizi götürüp oha bu rüzgar ne? Arkadaşlar bu rüzgar nasıl bir rüzgar ya? Yine delici rüzgarların olduğu bir yere geldim. Bakın herkes buraya giriyor. Buraya paperwork vermek zorundasınız. Göstereceksiniz ne taşıyorsunuz. Bakın herkes burada duruyor böyle. Daha sonrasında bakacaklar, sizin kontrol edecekler belgelerinizi. Ona göre salacaklar sizi. Olay bu. Şöyle bir yerdeyim işte dostlar. Bakın Port of Entry yazıyor. Yaklaşık Colorado'ya 100 mil açıktayım. Şöyle yavaştan bir girelim bakalım. Ne olacak ben de merak ediyorum. Evet, içeride polisler vardır büyük ihtimalle diyelim. Thank you. Şimdi burada kızarlar. Kamerayı göstermeyeyim. Ben bilmiyordum. Tıra şimdi tekrar döndüm. Tırın belgeleri gerekiyormuş. Yani burası tırla alakalı belgeleri kontrol ediyor sanırım. Ama Kaliforniya'nın girişine daha önce Bill of Lading yani bol dediğimiz paperwork yani ne taşıdığımıza dair belgeleri kontrol etmişlerdi. Yine aynı bir yer aslında ama bu tırın belgelerini istediği ve ifta belgelerini istediği çok garip yani. Okey bakalım götürelim verelim şimdi ne olacak bilmiyorum. İlk defa böyle bir çeviriye giriyorum. Bildiğiniz çeviri gibi bir şey bu. Acemilik yani benimki de. Çünkü ilk defa giriyorum. Denk gelmemişti daha önce. Hatta şöyle söyleyebilirim. Şeytan kulağına kurşun. Ben daha önce hiç inspection'a bile girmedim. Yani daha hiç inspection olmadım yani hani tırcılık hayatımda. Inspection'da ne oluyor ne bitiyor onu bile deneyimlemedim daha. Yani öyle bir durum arkadaşlar. Şans biraz daha. Bir haftada 3 kere giren arkadaşım da var. Benim gibi hiç girmeyen, daha ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar da var yani. Bence girmemek zaten daha da mantıklı. Ama benim tırım zaten yeni, sıfır tır olduğu için inspection'dan korkmuyorum yani. Inspection'da eski tırı olan arkadaşlar korkmalar lazım. Bakalım şimdi belgeleri tekrardan götürüyorum. Baksınlar belgelere. Bakalım neye bakacakmış merak ettim. Ben de merak ediyorum şu an açıkçası. Şöyle yavaştan girelim abiler. Hemen çıktım yani. Girişim 1 dakika, çıkışım 1 dakika. Hiç yani sadece belgelere baktı. Tamam dedi, temiz gidebilirsin. Burası inanılmaz soğuk ve çöl rüzgarları var. Arkadaşlar öyle bir soğuk var ki soğuk sizi kesiyor bildiğiniz böyle. Bildiğin kesiyor abi. Of böyle bir soğuk yok. Çok soğuk. Küçük bir inspection gibi bir şey oldu ama inspection değil yani sadece belgelere baktılar. Geçtim. Bu da böylelikle denk gelmiş. Ama işte arkadaşım mesela burayı görmeseniz ve yolda zaten bunu söylüyor size girmeniz gerektiğini. Burada cihaz ötüyor. Cihaz mesela yeşil yandığı zaman direkt geçebiliyorsunuz. Kırmızı yandığı zaman girmeniz gerekiyor. Ben de yine kırmızı yandım bu sefer. Girdim ve belgelere baktılar. Şimdi yola çıkmak için hazırım. Daha hala yaklaşık olarak 18 ile 20 saat arasında bir yolculuğum var. Sadece bazen bu yollar böyle tek başınızayken sıkıcı olabiliyor. Ama bu tırcılık öyle bir şey ki yanınızda birisi olsa da katlanamıyorsunuz. O yüzden en güzeli yalnızlık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Wyoming'in çıkışına geldim ve bayağı yine karlı ve buzlu yollar başladı. Şu anda görebildiğiniz gibi gerçekten etraf inanılmaz karlı ve don yapmış şekilde. Ama yol temiz fakat mesela yolun kenarları mesela görüyorsunuz hala tehlikeli ve şu anda -8. Ben bunu bilerek Fahrenheit'tan Celsius'a çevirdim ki don yapıp yapmadığını anlayayım diye. Şu anda -8 yani dışarıda don var arkadaşlar ve görmüş olduğunuz üzere her yer karlı buzlu. Valla biraz tehlikeli bir sürüş, tehlikeli bir yol. Çok dikkat etmek gerekiyor şu anda. Mesela öndeki tırı gördüm.
duruyor. Bak mesela çok tehlikeli. Yani durmamış ama durma derecesinde sürüyor şu anda. Yani mesela onu görmeseniz önceden ve sinyal verip sola geçmeseniz mesela anlık bir hareketle devrildiniz. Bitti demektir. Her şey bitti demektir arkadaşlar. Bu yolda sürmek eğlenceli zaten. Daha önce de sürdüm biliyorsunuz. Uzun yolculuğum adlı videoda onu da buraya şöyle bıraktım. Buradan izlemek isteyen hemen görebilir. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Çok merak ediyorum şu anda. Acaba Los Angeles nasıl? Çünkü biliyorsunuz ki Los Angeles'ta yangın var. Çok efsane rüzgar var. Ya bir yandan rüzgar, bir yandan mesela bir anda sizi böyle yoldan atacakmış gibi oluyor yani. İnanılmaz bir rüzgar var. Trailer'ı böyle yaptığı için sürekli hissettiriyor size arkadaşlar yani. Süren adam bunu hissedebiliyor. Arkadaşlar herkese günaydın. Şu anda bakın neredeyim dostlarım? Utah'ın oralardayım. Utah'ın artık tam sonlarına doğru geldim. Çölleştiği böyle karlı buzlu yolları görebiliyorsunuz zaten. Ne kadar sıkıntılı ve ne kadar kaygan olduğunu. Bildim buralar buz şu an arkadaşlar. Neden buradan çıktım? Bir truck stop bu arada. Ya aslında zincir takma bölgesinde uyumuştum. Ama sonrasında şey yaptım. Orada uyandıktan sonra bir kahvaltı yaptım. Günün biraz bu şekilde aydınlanmasını bekledim. Şu anda saat mesela 6:30 civarı falan. Yani neden bu saatte birazcık aydınlanmasını bekledim? Arkadaşlar çünkü yollar karlı buzlu yani. Gece göremiyorsunuz. En çok sıkıntı olan şey gece. Bekle önce ben geçeceğim. Yolların sıkıntı yaptığı şey gece saatleri. Şimdi gece saatlerinde ben çok sürmek istemiyorum. Şimdi yola yavaştan tekrardan koyuluyorum. Gazı açtım. Utah geçtim de Salt Lake. Pardon arkadaşlar ben yanlış söyledim size. Şimdi haritada görünce gördüm. Şu anda Salt Lake City'ye yakınım. Şu anda Salt Lake'e doğru gidiyorum. Oralarda dümdüz ya. Oralarda da hiçbir şey yok. Ya açıkçası dostlarım yani gece saatleri, yerde buzlanma, bu tarz olaylar gördüğünüzde çekin abi, sürmeyin yani. Benim mesela kendi şirketim de sürmemi istemiyor zaten. Hani abi sıkıntı olacağını anladığın anda çek, sürme abi, hiç önemli değil. Ne senin canından önemli ne de bizim kazanacağımızdan, paradan diyorlar mesela. Bazı şirketler var, ben şunu da duydum, şey diyorlar, abi sürmen lazım. Abi işte 48 saat sürebilirim. Ya ne diyorsun dayı ya, Allah aşkına ya. Arkadaşlar benim eğitim aldığım şirket bundan öncesinde şey diyordu bana arayıp, abi hiç uyumadan zombi gibi sürebilir misin? Abi ne demek bu ya? Biz insan değil miyiz yani? Çok garip. Arkadaşlar şimdi Way Station'a giriyorum. Burada genelde Kaliforniya girişinde çevirme oluyor. Şimdi belge kontrolü yapacaklar yine. Bakın empty olanlar buradan soldan, loaded olanlar buradan sağdan gidiyor. Bakın hemen şimdi orada tarttılar. Tartıdan çıktım. Şimdi buradan gideceğim. Burada araçlar soldan, trucklar sağdan gidiyor. Burada giriyorsunuz şuradan ve dokümanlarınızı hazırlayıp dokümanlarınızı veriyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bir sorun çıkmaz. Burada polis bekliyor sizi sürekli orada. Kontrol ediyor, sonra geç diyor. İşte bakıyor, gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor işte. Umarım bir sorun, bir sıkıntı çıkmaz. Hey, how's it going? How you doing? Good, thank you. Have a good day. Thank you. Have a great day. Gördüğünüz gibi olay böyle. Polis abimiz aldı, baktı. Burada ne yazıyor, ne taşıyorsun? Ona bakıyor. Şimdi artık 2 saat, 3 saatlik bir yolum kaldı. Geldim sayılır yani neredeyse. Bir truck stop'ta duracağım. Bir ihtiyaç molası abiler. Ondan sonra yola devam edeceğim. Havada hafiften kararmaya başladı. Lambalarımız yanıyor. Okey. Ben şimdi şuradan arkadaşlar şimdi artık yaklaştım. Geldim de diyebiliriz hatta. Çok keskin bir U çekmemiz gerekecek gördüğünüz gibi bakın. Şuradan şöyle bir U atacağız. Direkt sağa gireceğiz hemen sonradan. Çok sevdim ben ya Kaliforniya'yı gerçekten. Diğer geldiğimde de çok hoşuma gitmişti. Yine gerçekten sıcaklığıyla böyle şeyiyle çok hoş duruyor ya. Şöyle yavaştan bir giriş yapalım. 1 dakika kaldı dostlarım. 1 dakika sonra bu yükü indireceğiz. Bu yük benim şu ana kadarki aldığım en değerli, en pahalı, en güzel yük.
Parça da küçük ama lojistik olarak hava yoluyla geldiği için pahalı bir ürün. Lojistikte böyle bir kural var. Parçada küçük ama değerde büyük ürünler, yani değeri yüksek ürünler hava yoluyla taşınır arkadaşlar. O yüzden arkamda ne taşıdığımı tam olarak bilmiyorum ama küçük 300 parça ürün var. Toplamda da 20.000 pound yapıyor. Yani çok da bir şey değil. Şimdi abi şurada belgelerimiz var. Şu onların olacak. Şu bizim, bu onların olacak. Bir gidelim bakalım. Driver check'in orada yazıyor. Ne kokuyor lan burası? Burası kötü bir şey kokuyor arkadaşlar. Driver check'in burası yazıyor ama bakalım burası mı? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Yani bu yük işte dediğim gibi yükte birazcık pahalı arkadaşlar. Görelim bakalım şimdi nasıl bir şey çıkacak ortaya. How's it going for you? Do you know it's gonna be live load, live unload? No. It's a drop. Just a Always drop. Okay. Adam gelecek. Thank you. Adam gelecek. Seal'ı kontrol edecek. Go out that gate. Alright. You enter that gate. Go back. I'll wait for you there. Which one? This one? Ah, Vico. Okay, we got you. St. George Vico. And then I'm gonna ask my dispatch, and then I just wanna make sure, alright? Right. Alright. Okay. So that's empty. And then I can go, right? Yep. Alright, thank you so much. Okay. Yeah. Have a good one. Ne kadar iyi bir adam ya. Vallahi bak. Bazen böyle iyi adamlar da çıkıyor arkadaşlar. İşini sevgiyle yapıyor. Bizi sinir etmiyor, deli etmiyor. Ondan sonra bir de kapıları da açtırmadılar bana şimdi. Kapıları açmamı söylemiyorlar yani. Kapıları açma dedi. Okey, benim de işime gelir ya vallahi. Elim ayağımı batırmam en azından. Şu görmüş olduğunuz kapıya yanaşacağım. Gördüğünüz gibi F kapısı. Let's go. Arkadaşlar şimdi parkı böyle yaptım. Neden böyle yaptım? Adam çünkü dedi ki biz bunu buradan zaten çekeceğiz, çıkartacağız. Kapakları dahi açma, seal'ı kesme. Sadece böyle buraya bırak, git dedi. Tamam, benim de işime gelir yani. Normalde de kapakları açsaydık da 1-2 manevra daha yapmam gerekecekti. Böyle daha iyi oldu. Bizim de işimize gelir açıkçası. Şimdi hemen buraya bunu drop edeceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Şimdi gidelim diğer trailer'ımızı almaya. Trailer'ımızın başına bir gidelim. Ya şimdi trailer vermeseler buradan çok iyi olacaktı. Birazcık gezecektim Kaliforniya'yı. Bobtail olarak gezemeyeceğiz yani. Arkamızda yine lanet olası bir trailer olacak. Arkadaşlar şu anda bir diğer yükü almaya gidiyorum. Hemen o yükü bıraktıktan sonra yükümüz geldi. San Francisco'ya geldim şu anda. Bu yükü San Francisco'dan alıp Chicago'ya götürüyoruz. Chicago sayılmaz hatta ama Illinois içerisinde, Chicago'ya yakın. Detayları anlatacağım. Şuradan bir geçelim öncelikle. Şu San Francisco trafiğine bakar mısınız? San Francisco by Bridge. Bu köprünün adı. Köprüye çıkacağız. Yan tarafta San Francisco limanı var. Şu arada bir yerde benim bildiğim Alcatraz hapishanesi olması lazım. Yanlış bilmiyorum ama ada şeklinde zaten. Küçük bir ada şeklinde. Ama şu an göremiyorum tabii ki de. Yaming burada. Yaming. One gemisi burada yine. Abi bir zamanlar lojistik, yani üniversitede lojistik bölümünde olduğum için biliyorum. O zamanlar çok içli dışlıydım limanlarla. Ya şurada denizin ortasında tam Güngören'in orta yerinde Ankara'nın
oranın dikmeninde gibi bir hapishane olacaktı. Ama göremiyorum şu anda Alcatraz'ı. Belki diğer tarafta da olabilir bilmiyorum ama bu tarafta diye biliyorum. Hatta Golden Gate Bridge orada görmüş olduğunuz gibi oradan görünüyor. Yani buradan Golden Gate orada. Burada bir yerde olması lazım ya benim bildiğim. Şurada bir yerde Alcatraz olacak. Çok sevdiğim bir filmi olan, çok böyle dehşet verici bir hikayesi olan olaydır Alcatraz. İzleyebilirsiniz. Bilmeyenler varsa tavsiye ederim. Golden Gate'i sonunda gördük. Golden Gate'te bir fotoğrafımız olmadı ama Golden Gate'ten geçmeyeceğiz. Geçsek iyi olurdu. Benim hep fotoğraf çekilmek istediğim bir yer. Alcatraz orada. Evet, Alcatraz'ı gördüm. Alcatraz'ı sonunda gördüm. Doğru yerde tahmin ediyormuşum. Bakın Alcatraz tam olarak şu arkadaşlar. Geminin arkasındaki ada. Orası eski hapishane. Vay be. Şuna bakın. Filmlerde gördüğüm, hayallerini kurduğum yerdeyim şu an. Filmini izlediğimde dehşete kapıldığım Story'nin şu an yanından geçiyorum. Bir gün inşallah gelip o Alcatraz'da vlog çekeceğim. Çok istiyorum çünkü orayı bizzat içeriden görmeyi çok istiyorum abi. Umarım bir gün nasip olur. İşte mesela ben San Francisco'daki şu vibe'ı daha çok seviyorum. Mesela orada dağlık bir alan var. Arabayla çıkıyorsunuz. Konya Akyokuş gibi. Konyalı arkadaşlar bilir. Böyle yokuş aşağı bütün şehir ayaklarının altında. Chicago'da bu yok. Chicago dümdüz. Yani bildiğiniz dümdüz yani. Hiçbir şey yok. Ama buradaki bu dağlık arazi çok güzel ya. Bu arada şu da Galata Kulesi'ne benzemiş. Bildiğiniz Galata Kulesi'ne benziyor yapımı şöyle. Andırıyor. Mesela oralara dağa çıkıyorsunuz. Tamam mı? Arabayı çekiyorsunuz böyle güzel görünen bir yere. Ondan sonra bütün manzara ayaklarınızın altında. Ama bütün manzara yani böyle. Çok güzel oluyor. Açıyorsunuz abi Sagopa Kajmer'inizi. Mis gibi dinliyorsunuz. Ondan sonra yanınızda manit de varsa eğer tertemiz. Yoksa bir arkadaşla da güzel sarar. Şu anda yanımda tramvay. Onunla birlikte gidiyoruz. Yine lambaya yakalandık. Minicik daracık Kaliforniya sokaklarında, San Francisco sokaklarında daha doğrusu. Abla çok tatlı. Görebildiniz mi bilmiyorum. Bu arada tramvay fiyatını göstereyim size. 19-64 yaş arası diyor. 3 dolar diyor. Günlük day pass alırsanız 5,5 dolar diyor. Nasıl bir şey olduğunu anlamadım. Günlük. Bir gün istediğiniz kadar binebiliyorsunuz. 19 yaş altı free diyor. Çok iyi be. 1 dakika 0,7 mile'lık yolum var. Bakalım nasıl bir yere gireceğiz. Ne kadar temiz, ne kadar düzgün bir yermiş ya. Evet, gireceğimiz yer şurası. Ama buranın girişi nerede? Şuradan görünüyor. Şuradan giriyoruz. Truck entrance diyor bakın. Şuradan. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm abiler. Biz geldik. Biz kimiz? Araban kargo olarak. Truck bize kafayı yedirtti dostlar iyice. Gerçekten. Ne yazgın? ID please. ID? Yes please. Al dedem. Dede güzel müzik dinliyor ha. Ama birazcık kötü kokuyor burası. Bir an önce gitmek istiyorum. Dede şu müziği kapat artık ya. Kapat şu teybi Muhittin abi. Allah Allah, dayının Reels videosu açık kalmış. Başa sarıp duruyor. Şuradan bir yere de girip live load yaptıracağız şimdi arkadaşlar. Öncelikle ofise gidiyoruz. Ofis şu Blue Truck'ın orada dedi. All the way up dedi abi. Şöyle bir yanaşalım bakalım. Bu ne lan? Burada bir tane köpek yuvası var ama içi boş. Ofis orada, gördüm. Dostlarım, bu yükün de sonuna geldiğimize göre sizlere bu yük hakkındaki detaylı bilgileri artık verebilirim. Biliyorsunuz ki bu yük benim için en pahalı, en değerli, en çok para kazandıran yük sıfatında arkadaşlar. Bundan dolayı artık yükün sonuna geldik. Şimdi aslında ben bir yük daha aldım. Bunu şimdi Chicago'ya götüreceğim. Benim bahsettiğim yük bu değil ama şu anda hala Kaliforniya'dayım. Yani bu videonun yükünden bahsediyorum sizlere. Bu videonun yükünde Kaliforniya'ya getirmiş olduğumuz ilk yükümüzün fiyatı tamı tamına 8.000 dolarlık bir yüktü arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. 8.000 dolarlık bir yük. Yani what the fuck? Bu benim elimde görmüş olduğunuz bütün yükün bilgilerinin yazdığı, yükün işte içinde ne olduğu, işte nereye gideceği, nereden nereye gideceği, işte hangi saatte pick-up'lanacağı hepsi burada yazıyor bakın. Şimdi bizi asıl alakadar eden nokta şurası. Şu kısım bakın. Cost diyor gördüğünüz gibi 8.000 dolar. Biz bu yükten ne kadar para kazandık? Şimdi biliyorsunuz ki
Ben daha önceki videolarımda da söyledim size. Ben bu şirkette %30 üzerinden para kazanıyorum. Şimdi 8.000 dolarlık bir yükümüz var. Bu yükümüzü %30'unu alacağız. %30'unu aldığımızda 2.400 dolar. Yani bir yükten 2.400 dolar para kalmış oluyor. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bir tırcının bir haftası demek. Hatta bazı arkadaşlar bir hafta çalışırlar, 2.400 dolar yapamazlar. Yani bu tek bir yükte bu kadar güzel bir rate'le, bu kadar güzel bir oranla buraya gelmek ve sadece 3 günde inanılmaz güzel bir duygu. Çünkü daha hafta yeni başladı. 2.400 doları çarpı 35 yapalım. Bakalım Türk lirasına merak ediyorum. 2.400 çarpı 35. Tek yükte 84.000 TL bana kalan para. Bunun benzini, mazotu, giderlerini bunlar bana ait değil arkadaşlar. Bunlar şirkete ait. Şirketin kazandığı para ayrı. Benim kazandığım para ayrı. 3 günde benim cebime kalan para 84.000 TL. 84.000 TL. Şimdi dostlar biz bu hafta bir yük alarak çarşamba günü San Francisco'ya gelip yükümüzü bıraktık. Şimdi tek yükle 84.000 yani 2.400 dolar haftaya başlamış olduk. Şimdi Chicago'ya dönüyoruz. Chicago'ya dönerken kaç rate'den, kaç paradan bir yük aldık bunu size söylemiyorum ve şöyle bir şey yapıyorum. Bir sonraki haftanın konusu olarak bu haftayla birlikte bakalım en yüksek kazandığımız hafta bir sonraki hafta mı olacak? Yani 8 artı kaç? Bunu toplamda size ne kadar para yaptığımı yani bu haftayı total baz alarak kaç para yaptığımı bir sonraki videoda söyleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu 84.000 TL ile kapatıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Dostlarım biliyorsunuz köpek gibi çalışıyoruz. Hiçbir zaman pes etmiyoruz. Pes etmek yok. Mücadeleye devam.